Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlise. Bebeğim Örgülerim. Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yılan güle dolandı modeliyle çok güzel bir yelek çalışmıştık. Sonra sadece yeleğimize 2 tane kol ilave ederek çok güzel bir hırka çalışmış olduk. Son olarak da takımı kombinleyebilmek adına bu güzel bere çalışmasını sizler için anlattım. Artan ipimiz zaten yeterli oldu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir çalışma. Şöyle arkadan başlayarak model çalışmamı uyguladım ve yine görmüş olduğunuz gibi bu görüntü birbirinin simetrisi olacak şekilde sayılarımı ayarlayarak tamamladım. İşlemelerimizi yaptık. Şu uç kısmında lastik çalışması uyguladım. Başı rahat sarabilsin diye. Ve tepe kısmına da böyle güzel bir pompon çalışarak güzel bir bere tasarlamış oldum. Evet arkadaşlar, yeleğim ve hırkamla aynı büyüklükte. Boyum 18 santim. Şu görmüş olduğunuz en kısmında 21 santim genişliğinde arkadaşlar. Çok kolay, birkaç saat içinde örüp bitirebileceğiniz bir çalışma olmuş oldu. Ben çok keyifli anlattım. Umarım aynı keyifle siz de örebilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Şimdi hazırsak bu güzelliği de örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yılan güle dolandı modeliyle örecek olduğum berede Bravo'nun bambu serisini kullanacağım. Yeleği ve hırkayı da aynı iple örmüştüm. İpimiz 100 gram ve 230 metre uzunluğunda güzel bir örgü ipi. Şiş numarası olarak da 3.75, yani 3.75 milimetre örgü şişi kullanacağım. Siz şayet 3,5'la ördüyseniz, bereyi de 3,5'la, 4'le ördüyseniz bereyi de 4,5 numara örgü şişiyle örebilirsiniz. Şimdi direkt modele başlayacağız. Şişime tam 33 ilmek attım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Burası örgümüzün arka tarafı. Bu ilk örgüye başlarken arka taraftan örüyoruz ve bir sıra ilk ilmeğimiz de dahil ters örgülerle beraber 33 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, 33 ilmeğimi örgümün ters tarafında ters örgülerle örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafında hemen model kurulumuna başlayacağız. Önde bir sıra düz örgü elde etmiş olduk. Bunu özellikle yaptık çünkü bu kısım dikişe girecek. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. İlk ilmeklerimizi hep öreceğiz arkadaşlar. Dikişe girecek ya da ilmek çıkartılacak olan örgülerde ilk ilmekleri ben özellikle örüyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi başlıyorum düz örgülerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örgü ördüm. Şimdi model kurulumuna başlıyoruz. Ajur çalışmamızla başlayacağız. Şişime ipimi doluyorum ve 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters. Ardından 1 ilmek düz. Şişime bir kez ilmeğimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği yine birlikte düz olarak örüyorum. İpi kendime aldım. 2 ilmek ters örgü örüyorum.
Örnek çalışmam bitti. Bu tarafta yapmış olduğum ajur artırmasının eksiltmesini bu tarafta yapıyorum. Hep ipimiz, ilmek sayımız 33 ilmek kalacak. Şimdi 2 ilmeği yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru birlikte örüyorum. Bundan sonra düz örgülerle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek düz örgüyle sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafındayız. Sadece yılan güle dolandı olan ajurlu çalışmamızı arkada da yine öreceğiz. Artırmamızı, normal ajur çalışmamızı sadece önlerde yapacağız. Şimdi yine ilk ilmeği örerek ters örgülerle ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tam 18 ilmek ters ördüğümde bakın 2 ilmek düzüm var. Önde bu 2 ilmeği ters örmüştük. Arkada düz. Bu 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ardından bahsetmiş olduğum yılan güle dolandı kısmının ajurlu çalışması var. Dal gibi uzayan. İpi kendime alıyorum. Bir ters, bir dola. Bir önceki sırada dolama yapmış olduğum ilmek ve yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Sonra 2 ilmek düzüm var. 1, 2 ilmek düz. Ve ajur çalışmamın olduğu yerdeyim. Bu da dahil olmak üzere ters örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters örgü örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın ilk kurulumu yaptık. Ajurlu çalışmamız burada olacak. Şimdi ikinci kez yapalım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bir önceki ajur çalışmam burada. Bir dola, bir düz, ardından 2 ilmek ters. 1, 2 ters ve ajur olan çalışmamız, yılan güle dolandı olan çalışmamızın olduğu yerdeyim. Bir düz, bir dola, bir önceki dolama yaptığım ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ardından 1, 2 ilmek ters ve düz ilmeklerimin olduğu yerdeyim. Şurada yapmış olduğum artırmayı burada eksilteceğim. Yine ilmek sayım hep 33 kalacak. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum ters olduğu için. Eğer sizin de tersse benim gibi yapın. Sonra sağdan sola doğru bu 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmekle beraber sıramı tamamlıyorum. Buradaki düz ilmek sayımız her kesim yaptığımızda bir ilmek eksiliyor. Zaten yılan güle dolandı modelinde de bakın hırkamızda göstereyim. Buradan kesim yaptıkça şu dal görünümü sağa ve sola bu şekilde kayıyor. Biz şimdi ne yaptık? Başladık. Tıpkı bunun gibi birebir aynısını ördük. İkinci ajur çalışmamızı tamamladık. Şimdi hırka ve yelekte çalışırken buradaki ajur çalışmalarını 1, 2, 3, 4 tane yapıyorduk.
Beremizde bunu 5 tane yapacağız arkadaşlar. Bunun sebebi de baş çevremizi rahatça sarabilsin ve örgümüz bittiğinde şu başlangıç ve bitiş, şu dal kısmımız tam ilmekleri birbirinin karşılığı olarak gelebilsin. Bunu bu şekilde ayarladım ve tasarladım. Şimdi devam edelim. Yine arka sıradayız. İlk ilmeğimi yine örerek örgüme başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tam 17 ilmeği ters örgü olarak ördüm. Tersler bitti. Bakın düz ilmekler zaten çok belirgin. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. 1 ve 2. Dal görünümlü olan yerdeyim. Burada ilk ilmeğimi arka taraf olduğu için ters örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Bir önceki sırada dolama yapmış olduğum ilmek ve onun yanındaki ters ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ardından 1, 2 ilmek düz, sonra ters ilmeklerle beraber bir ters, dolama yaptığım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersle beraber sıramı tamamlıyorum. Ön taraftayız. Bakın 2 tane ajur çalışmam var. Bir kez daha göstereceğim. Sonra bunu 5'e tamamlayacağız. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örerek düz örgülerle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. Düz örgü örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Sırada 2 ters ilmeğim var. İpi kendime aldım. 1, 2 ilmek ters. Dal çalışmamın olduğu yerdeyim. İlk ilmeği düz örüyorum. Şişime ipimi doluyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bakın nasıl belirgin oldu. Burayı hem önde hem arkada bu şekilde çalışıyoruz. Önde düz örgülerle, arkada ters örgülerle. Sırada 2 ters ilmeğim var. 1, 2 ilmek tersimi ördüm. Düz ilmeklerime geldim. Buradaki artırmamı burada eksiltiyorum. 2 ilmeğimi yönlerini değiştiriyorum ve sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğim kaldı ve bu 15 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi arka sırayı öreceğiz. Ondan sonra geleceğiz. Bakın 3. ajur çalışmamızı yaptık. Yine 7 ilmek öreceğiz. Şurası hiç değişmiyor. Tekrar 4. ajurumuzu yapacağız. Geriye döneceğiz ve 5. kez ajurumuzu yapacağız. Hırkamızda 1, 2, 3, 4 tane ajur vardı. Beremizde bunu 5'e çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 ajur çalışmamızı tamamlayalım. Sonra ikinci kurulumu tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, tam 5 kez ajur çalışmamı tekrarladım ve örgümün arka tarafında ilmeklerimi örerek sıramı bitirdim. Şimdi bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, tam 5 tane ajur çalışması yaptık. Şimdi yeniden aynı kurulumu yapacağız. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Tam 12 ilmek düz örgümü ördüm. Şu 2 ters ilmeğimin olduğu yere kadar. Şimdi burada bir doladım. Tıpkı şu başlangıçtaki ajur çalışmamı yaptığım gibi yeniden başlamış oldum. İpimi doladıktan sonra sırada 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi ördüm. Ardından bir düz, bir dola ve sıradaki 2 ilmeği birlikte, şu ilmek arada bir sıkışıyor. Benim yaptığım gibi önce gevşetin, sonra örün. İkisini birlikte ör. Ardından bir, 2 ilmek tersim var. Ve sonra bakın kesimimiz ne kadar belli oldu. Sıradaki 2 düz ilmeğin yönlerini değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düzle beraber sıramı tamamladım. Arka sırayı da yine beraber örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ters ördüm. Sırada 2 ilmeğim düz. 1, 2 düz, ipi kendime aldım. Bakın ajurlu çalışmamın olduğu yerdeyim. Bir ters, bir dola, sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ör. Ardından 1, 2 ilmek düz, ipi yine kendime aldım. Artık ters örgülerle örüp sıramı tamamlayacağım. Ajur çalışmamla başlıyorum. 1 ters, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tersle beraber sıramı tamamladım. İkinci kez kurulumu göstereceğim. Sonra bu şekilde 3 tane beşli ajur çalışması yapacağız. Şimdi bir beşliği bitirdik. İkinci beşliğe başladık. Bunu bitirdikten sonra üçüncü beşliği öreceğiz, bitireceğiz. Sonra şuradaki kesimleri burada yapacağız. Buradaki ajurları diğer tarafta yapacağız. Şimdi başlayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ördüm. Bakın. Bir dola, bir düz. Sırada 2 ters ilmeğim var. 1, 2 ilmek ters. Ardından bir düz, bir dola, 2 ilmeği birlikte düz olarak ör. İpi kendime aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm ve kesim yapacak olduğum düz ilmeklerim. Yönlerini değiştirdim ve bu 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düzle beraber sıramı tamamladım. İkinci ajur çalışmasının ikincisini yapmış olduk. Aynı alttaki gibi 5 tane yapalım. Sonra tekrar yeniden kurulum yapacağız. İlmeklerimizi öreceğiz. 2 ters ilmeğimin öncesinde 3. kuruluma başlayacağım. Yine 5 kez ajur çalışmamı yapacağım. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi 3. kez örelim. Bunu 3 tane beşli ajura tamamlayalım. Sonra ikinci kuruluma, diğer taraftaki kuruluma birlikte devam edelim. Arkadaşlar tam 3 kez beşli ajurumu tamamlamış oldum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu taraftaki, sağ taraftaki ajur çalışmalarımız bitti. Bakın sol tarafta ilmeklerimizi kestik ve
2 tersten sonra 4 düz ilmeğimiz kaldı. Şimdi ajur çalışmamızı burada yapacağız. Şu görmüş olduğunuz kesme çalışmasını da bu taraftaki 2 tersin hemen önündeki 2 düz ilmekten yapacağız. Hemen başlayalım. Düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tam 20 ilmek ördüm. 2 tersten önce 2 düz ilmeğim kaldı. Bu 2 düz ilmeği şöyle soldan sağa doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. Ardından 1, 2 ilmek ters, ajur çalışmamın olduğu yerdeyim. 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru birlikte düz olarak ör ve kes. Ardından 2 ters ilmeğim var. 1, 2 tersimi ördüm. Sıra sonunda 4 düz ilmeğim kaldı. Şişime ipimi doluyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu tarafta ilk ajur çalışmamıza başladık. Artık hep buralardan keseceğiz. Burada ajurlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Arka sırayı bir örelim. Ters örgülerle 1, 2, 3, 4 ve dolama yapmış olduğum ilmekle 5 ilmek ters ördüm. Ardından 1, 2 ilmek düz. İpi kendime aldım. 1 ters, 1 dola. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ör. 2 ilmek düzüm var. 1, 2 ilmek düz. İpi yine kendime aldım ve bütün kalan ilmekleri ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek tersle beraber sıramı tamamladım. İkinci kez ajur çalışmamıza yapayım. Onu da görün. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. Düz örgülerle başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek düz ördüm. 2 düz ilmeğim kaldı. Soldan sağa doğru bu 2 düz ilmeği birlikte düz örgü olarak kestim. İpi kendime aldım. 1, 2 ilmek ters, ipi arkaya aldım. 1 düz, 1 dola, 2 ilmeği birlikte düz olarak ör. İpi kendime aldım. 1, 2 ilmek ters ve ajurlu çalışmamın olduğu yerdeyim. Bir önceki ajur ilmeğimi önce düz örüyorum. Ardından 1 dola, 1, 2, 3, 4 ilmek düzle sıramı tamamladım. Bakın ajurlar buradan devam ediyor. Zaten hırka ve yeleği örmüşseniz arkadaşlar bu anlatımıma bile ihtiyaç duymadan zaten anlamış olmanız lazım ama hırka ve yelek örmeden önce bereyle başlamak isteyen arkadaşlar olursa o yüzden böyle detaylı anlatıyorum. Şimdi arka sırada ters örgülerle örüyorum. 1, 2, 3, 4, dolama yaptığım ilmek 5, yanındaki ilmek 6. 6 ilmeğimi ters ördüm. Sonra 2 düz, 1 ters, 1 dola, 2 ilmeği birlikte ters olarak ör. Ardından 1, 2 ilmek düz. Sonra 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek tersle sıramı tamamladım. Daha fazla anlatmaya gerek yok. Bakın oldukça belirgin oldu. Şu ajurları artık bu tarafta çalışıyoruz. Buradaki kesimleri de burada yapıyoruz. Hırkamın kolundan tekrar göstereyim. Biz şimdi bu çalışmayı yaptık. Beşli olarak yaptık. Burada dörtlüydü. Geldik şimdi diğer tarafta yine aynı çalışmayı beşli olarak yapacağız. Beşli ajuru bitireceğiz. İkinci kurulumu yapacağız. 5'e tamamlayacağız. Üçüncü kurulumu yapacağız. Sonra tekrar sağ taraftan tıpkı başlangıçta olduğu gibi ajur çalışmamızı burada yaparak örmeye devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Baş çevresini saracak kadar ölçü almanız lazım. Ben özellikle ördüğüm hırka ve yeleğe uygun büyüklükte olabilmesi için bunu beşli olarak çalıştım. Örgü bitince bunu niye yaptığımı daha da iyi anlayacaksınız. Şurası yüksekliğimiz olacak. Bunun altına lastik ve üst kısmına örgü örmeye devam edeceğiz. Bu örmüş olduğumuz örgü baş çevremizi saracak olan enlemesine bir çalışma olmuş oluyor. Evet, istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Şimdiye kadar kaç santim ördüm onu da söyleyeyim. Özellikle en kısmımız kaç santim? Tam 15 santim enimiz var. Örgümün eni 15 santim. Şu ana kadar da arkadaşlar şöyle tuttuğumda 12-12,5 santim civarı bir örgü örmüş oldum. Yani şöyle diyebiliriz. Bizim 3 tane beşli ajurumuzun uzunluğu, şuradan tutarsam 12 santim. Bunu ölçü alabilirsiniz. 1-2 üçlü ajurun uzunluğu 12 santim. Evet, şimdi istediğimiz uzunluğa ulaşsın, baş çevremizi saracak kadar, sonra birlikte devam edelim. Arkadaşlar, ben örgümü ördüm ve bitirdim. Şöyle yapmış olduk. 3 tane beşli ajur çalışmamdan şöyle başından itibaren baktığımızda 1-2 tane sağ tarafta, 1-2 tane sol tarafta olacak şekilde toplamda 4 kez çalışmış oldum. Kaç santim uzunluğunda hemen ölçü vereyim. Şöyle mezuremle ölçtüğümde arkadaşlar tam 42 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Bu bizim için yeterli. Şimdi var olan ilmeklerimizin tamamını bir sıra düz, bir sıra ters olacak şekilde öreceğiz. Çünkü buralar dikişe girecek. Artık var olan ilmeklerimizde hiç örnek çalışması yapmadan sadece önde düz ve arkada ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Evet, ön sırayı ördüm. Şimdi arka sırada yine var olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Ön sırada da kesim yaparak bitireceğim. Artık örgümüzün alt ve üst kısmını örmeye devam edeceğiz. İlmek alma tekniği ile beraber öreceğiz.
Evet, ters örgülerle beraber arka sırayı da ördüm ve bitirdim. Bakın, ajur çalışmamdan sonra 2 sıra örgü örmüş oldum. Şimdi örgümün düz tarafında yine hem düz örgü öreceğim hem de kesim yapacağım. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kestim. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Ördüm, kestim. 3. Ördüm, kestim. 4. Bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını keselim. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar şu son ilmeği ellemeyeceğim. Şimdi örgümüzün bir tarafı lastik örgü olacak. Tam alın kısmımızın olduğu yer. Diğer tarafı da tepe kısmı olacak. Önce bu lastik tarafından başlayalım. Ama şişimi değiştireceğim. Yarım numara küçük, 3,5 numara şişimle örgümü öreceğim. Şimdi bakın. Belirgin aralıklarla ilmeklerimizin içerisinden batacağız ve ilmek çıkaracağız. Bakın, battım ve çıkarttım. Hep aynı ilmeği takip edeceğim. Ortalama 90-95 ilmek civarı ilmek çıkarmayı planlıyorum. Şöyle her ilmeğe batmıyorum. Bir ilmek atlayarak. Böyle. Bu şekilde. Bakın, hep aynı hizayı takip ediyorum. Çok düzgün bir görüntü oluyor bu şekilde. Hep aynı şeylerin tekrarlarını yaparak ilmeğimi şu sıra sonuna kadar bir çıkarayım. Ondan sonra sayalım bakalım kaç ilmeğimiz var. Önce bir görelim. Arkadaşlar, buraya kadar 70 ilmek çıkardım. Fakat bir örüp bir atlayarak çıkardığımızda ilmek sayımız az oluyor. O yüzden yeniden düzenledim. Şöyle yaptım. Peş peşe arada ilmek de aldım. Yani bakın, şimdi 2 ilmeği peş peşe aldım. Bir ara verdim, 71 oldu sayım. Ardından sıradakine battım, 72. Sıradakine battım, 73. Sonra bir tane atladım, 74. Önündekine battım, 75. Tekrar önündekine 76. Sonra atladım, 77. Önündeki 78, önündeki 79, bir atladım, 80. Yani bu şekilde hep birer tane atlamadan arada peş peşe ilmeklere batarak ilmeklerimi çıkarmış oluyorum. Şimdi devam ediyorum. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Şuradan bir ilmek daha çıkaracağım ve tam 91 ilmeğim oldu. Bu yeterli diye düşünüyorum. Şimdi örgümüzün arka kısmından lastik örgümüze başlayalım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar bunu haroşa da yapabilir ama lastik yaparsak daha güzel olur, toparlar. O yüzden direkt lastik örgüyle biz örgümüzü örelim. Arka tarafta olduğum için ilk ilmeğimi ters ördüm. Dikişe gireceği için ikinci ilmeğimi de ters ördüm. Yani 2 tersle başladım. Ardından bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde lastik örgümü örüyorum. Sıra sonunda
2 düzle beraber örgümün bitmesi lazım. Eğer denk gelmezse örgünün içerisinden ayarlayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde bir öreyim. Sıra sonunda birlikte devam edelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 düzle bitmem lazım. O yüzden yani bir ilmek eksik geldi. O yüzden şu ters ilmeğimi örerken şişten çıkarmadım. Çevirdim ve bunu bir kez düz ördüm. Yani bir ilmek artırdım. Sıradaki ilmeği de düz ördüm, sırayı tamamladım. 91 ilmek çıkarmıştık. 92 ilmek çıkarsaydık zaten hiç problem olmayacaktı ama hiç sorun değil. Bir ilmek artırarak ayarlamış olduk. Şimdi devam edelim. 2 tersle beraber yine ilk ilmeklerimizi örüyoruz. Örgümüze başlıyoruz. Bu birer tane ilmeğimiz arkadaşlar dikişe girecek. O yüzden başlangıçta 2 tersle başladık. Sonda da 2 düzle bitirdik. Şimdi ön tarafta da bu 2 düzümüz ters ilmek oldu. İsterseniz cilveli lastik çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ya da normal düz lastik çalışabilirsiniz. Cilveli lastik çalışmak isterseniz şu tersi ters olarak örüyorsunuz. Şu düz ilmeği de normalde şöyle batıp alıyoruz ya. Bunu şöyle çapraz halde alırsanız cilveli lastik oluyor. Böyle çalışalım, değişiklik olsun. İsteyen arkadaşlar normal düz çalışsın. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeği bu şekilde. Tersi ters, düz ilmeği bakın normalde böyle batmam lazım ya. İlmeği çevirerek. Buna cilveli lastik deniyor. Evet, bu şekilde istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar lastik çalışmamızı yapalım. Sonra yine birlikte kesim çalışmasıyla ve tepe kısmının örgüsüyle devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik çalışmamı bitirdim. 2, 4, 6, 8 sıra lastik ördüm. Arka sırada kesimi yapacağım. Eğer fantazi lastik çalışacaksanız arkadaşlar ön sırada göstermiş olduğum ilmeği çapraz alıyoruz ya. Bu ilmek arka sırada ters ilmek oluyor. Bu ters ilmeği de çapraz almanız lazım ki lastik o şekilde, yani şu şekilde görünebilsin. Şimdi örerek kesme tekniğiyle beraber artık keseceğim ve bitireceğim. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim ters olduğu için ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm ve kestim. Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum ve bu şekilde var olan ilmeklerimin tamamını kesiyorum. Evet, bu şekilde kesimimizi yapalım. Evet, ilmeklerimin tamamını örerek kesme tekniğiyle ördüm ve kesmiş oldum. Lastik çalışmamız da böylece bitmiş oldu. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. Şu ipimi de biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bakın, böyle bir çalışma elde etmiş olduk. Şöyle yaptığımızda lastik ölçümüz, sayımız her şeyle çok düzgün olmuş oldu. Şimdi kaç santim uzunluğunda olduk, hemen bunu da şöyle ölçeyim. Şöyle tuttuğumda 16 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Şimdi bunun tepe kısmını da öreceğiz arkadaşlar. Yine tepe kısmında da basit bir çalışma yapacağız. Yine ilmek alacağız. Ve yine
3,5 milimetre şiş kullanacağım. Batıyorum görmüş olduğunuz gibi ilk ilmekten ve ilmeklerimi çıkartacağım. Burada da bir ilmek arayla şöyle bir atlayacağım. Bir ilmek arayla ilmeklerimi çıkartacağım ki bu üst kısım toparlamış olsun. Bakın bir tane atlıyorum, ikincisinin içerisine batıyorum. Bir tane atlıyorum, ikincisinin içerisine batıyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Hep yine aynı ilmeğe hiza alarak bu çalışmayı da yapalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Şu son ilmekleri de birlikte çıkaralım. Bir ilmeğe batıyorum. Bir sonraki ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve geliyorum. En son ilmeğimden de bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi kaç tane ilmek çıkarttık hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, tam 65 ilmek çıkarttık. Şimdi bu var olan 65 ilmeğimi arka sırada ters örgülerle örüyorum. Önde düz olacak, arkada ters olarak başlıyorum. Örüp bir sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle beraber 65 ilmeğimi ördüm ve sırayı tamamladım. Arkadaşlar, ilmek çıkartırken siz 1-2 ilmek eksik ya da 1-2 ilmek fazla çıkarmış olabilirsiniz. Hiç problem değil. Çıkardığınız ilmek sayısıyla aynı çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi 5 ilmek örelim, 1 ilmek keselim. Yavaş yavaş azaltarak ilmeklerimizi, bu tepe kısmımızı oluşturalım. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte ördüm. Sırayı bu şekilde örelim. Evet, 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka kısmında kesim yapmıyoruz. Var olan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Örüp sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle beraber sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafında ikinci kez kesim yapacağız. Bu kez 4 ilmek öreceğiz. 1 ilmek keseceğiz. Başlayalım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bakın 5. ve 6. ilmeğimi birlikte örerek bir kesim yapıyorum. Bir alttaki kesim sırasıyla aynı sırada oluyor ve düzgün bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5. ve 6. ilmeği birlikte ördüm. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm.
5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kestim. Sıramızı böyle tamamlayalım. Evet, sıra sonunda 4 ilmek ördüm. 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kestim ve sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. İkinci kez kesim yaptık. Bakın kesim yerlerimiz böyle çok düzgün bir şekilde görünüyor. Şimdi arka sırada yine var olan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü kez kesim yapacağız örgümüzün düz tarafında. Bu kez 3 ilmek öreceğiz. 1 ilmek keseceğiz. Başlayalım. 1 2 3 ilmek ördüm. 4. ve 5. ilmeği birlikte kestim. Tekrar 1 2 3 ilmek ördüm. 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek kestim. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka sırayı ters örgülerle örüp 4. kez kesime birlikte devam edelim. Evet, 3 örüp 1 kestikten sonra arka sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar 2 ilmek öreceğiz ve 1 ilmek keseceğiz. 1 2 ilmek ördüm. 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 1 2 ilmek ördüm. 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ör 1 kes yaparak sırayı tamamlayalım. Ardından arka sıramızda var olan ilmeklerimizi ters örgülerle örelim. Bir örüp bir kesmeyi beraber yapalım. Evet, 2 örüp 1 kestikten sonra arka sırada var olan ilmeklerimin tamamını yine ters örgü olarak ördüm. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çok güzel bir tepe kısmı oluşturmuş olduk. Şimdi bir örüp bir keseceğiz. Başladım, bir ördüm. 2. ve 3. ilmeği birlikte ördüm. Ardından bir ilmek ördüm. 2. ve 3. ilmeği birlikte ördüm. Bir ördüm. 2. ve 3.'yü birlikte ördüm. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Sonra arka sıradaki yine ilmeklerimizi ters örgü olarak örüp tamamlayalım. Son kesimlerle de bitireceğiz. Evet, bir örüp bir kestim. Arkadaki sırayı da ters örgülerle ördüm ve bitirdim. Bakın ilmek sayımız çok azaldı. Ama son bir kez daha kesim yapacağız. İlmek sayımızı daha da azaltacağız. Şimdi ilk ilmeği ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Yani hep artık 2 ilmekleri birlikte örerek kesimimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, 2 ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da ördüm ve şişimde 2 4 6 8 10, tam 11 ilmeğim kaldı. Şimdi şu ipimi biraz uzunca bıraktım. İsterseniz tepeden, isterseniz alt lastikten itibaren dikişinizi yapabilirsiniz. İpimi iğneme geçirdim. Şimdi bu ilmeklerimi iğneme alıyorum. Evet, iğneme aldım. Şimdi şöyle sıkıca büzüp, bakın burada sabitleyeceğim.
Şu anda dikiş yapmıyorum çünkü işleme çalışmam var. Önce işleme çalışmamı yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra ilmekleri karşılıklı hiza alarak bakın. Bu şekilde dikişimi tamamlayacağım. Onu da gösteririm. Şimdi şu işlemelerimi önce bir bitireyim. Şu tepeye de güzel büyükçe bir pompon yapmayı düşünüyorum. Tepe çok güzel ama bir pompon da yakışır. Pompon çalışmamı yapayım, işlemelerimi yapayım, dikiş kısmımı ve beremin son halini sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, işlemelerimi yaptım. Sadece şu bitiş yerinde olan görmüş olduğunuz yaprakla çiçeğin işlemesini şu dikişimi tamamladıktan sonra yaptım. Çünkü diğer tarafa, başlangıç tarafımıza gelmesi gerekiyordu. Dikişimi de görmüş olduğunuz gibi her zaman kullanmış olduğum aynı ilmekleri karşılıklı hiza alarak diktim. Bakın, su yolu çalışmamız birbirinin simetrisi olarak devam etmiş oldu ve çok güzel bir bere çalışmış olduk. Hırkamızla yeleğimize güzel bir kombin çalışması olmuş oldu. Şöyle biraz kameramı yukarıya alırsam daha rahat göreceksiniz. Tepe kısmına bir pompon çalıştım. Ölçülerimiz de hırkamız ve yeleğimize uygun ölçülerde oldu arkadaşlar. Şöyle ölçtüğümde 18 santim uzunluğum var ve 21 santimde enim var. İkiye katlanmış hali. Çok güzel olmuş oldu. Ben çok keyif alarak ördüm. İyi ki beresini de çalıştık. Böylece güzel bir kombin olarak yılan güle dolandı. Yeleğini, hırkasını ve kombin olarak beresini örerek çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomda buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.